Merhaba, Besede Dana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birkaç çeşit börek yapacağız. İlk böreğimiz Çin böreği olacak. Daha sonra avcı böreği yapacağız. Ve en son olarak da meyhanelerin favorisi paçanga böreği yapacağız. Çin böreği malzemeleri için gerekli olanlar yaklaşık 4-5 yaprak lahana, 3 tane yeşil biber, 3 tane havuç, yufka, taze soğan, soya filizi, bunu bulabilirsiniz, kullanın. Pirinç sirkesi ve soya sosu. Öncelikle lahanaları ince ince kıymakla başlayacağız. İstiyorsanız rendeden de geçirebilirsiniz ama ben böyle daha çok sevdiğim için bunu böyle şekilde yaptım. Daha sonra taze soğanları böyle açılı şekilde kesebilirsiniz ya da düz de kesebilirsiniz. Ben biraz daha şekil versin diye. Zaten içine gireceği için çok fark etmez ama. Daha sonra sarımsaklarınızı kıymaya başlayacaksınız. Ben unuttuğum için şimdi gösteriyorum. Kusura bakmayın. Şimdi havuçları rendeliyoruz. Burada teknik bir arızadan dolayı size sebzeleri pişirdiğimi gösteremiyorum ama şöyle diyeyim hemen. Tüm sebzeleri tavada pişirmeye başladım ve son olarak pirinç sirkesini ve soya sosunu ekleyip bitirdim. Biz şimdi bolca bir miktar sebze harcımızdan alıp katlamaya başlayacağız. Sizin de böyle yufkanız kare ise bu şekilde katlayabilirsiniz. Zaten nasıl katladığınızın önemi yok. Sadece açılmaması bizim için önemli olan. Açılırsa sıkıntımız var. Açılmazsa gayet güzel. Bir su yardımıyla yufkanızın uçlarını ıslatın. Yufkanızın birbirine yapışmasına yardım edin ve böyle bu şekilde kapatın. Yufkamızı isterseniz tavada da yapabilirsiniz ama kızartma olduğu için genelde bu spring roll'lar, yani Çin börekleri, ben kızartma yapmayı tercih ettim. Çok yüksek ısıda olmamasına da dikkat edin. Yufkanız dağılması ihtimali olabilir altına yapışıp. Böyle hafif bir kızartma rengi aldığında çıkaracaksınız. Gördüğünüz gibi şu an kızarmış bulunuyor ve buyurun. İçi de bu şekilde. Şimdi avcı böreğine geçiyoruz. Gerekli olanlar yarım bardak ceviz, yarım demet maydanoz, bir soğan, yine yufka, yaklaşık 300 gram 200 gram kıyma, tuz, biber, tereyağı ve 1 su bardağı irmik. Ama şişmemiş irmik olacak. Öncelikle maydanozları incecik kıyacağız. Soğanlarımızı incecik kıyacağız tekrardan. Şimdi cevizlerimizi ufalıyoruz. İsterseniz bunu daha büyük yapabilirsiniz. Ben içinde karışsın diye yaptım. Sonra yaklaşık bir parmak geçecek şekilde irmiğin üzerine sıcak su ekleyip kabarmasını bekleyeceğiz. Şimdi pişirmeye geçeceğiz. Hem zeytinyağı hem tereyağı yaptım ki tereyağı yanmasın diye. Sonra soğanları kavurmaya başladım. Daha sonra kıymayı alıyorum içine. Bana sorarsanız kıyma az geldi bu tarifte. İrmik çok fazla geldi. Benim ağız tadıma pek uymadı. O yüzden kıymayı biraz arttırıp irmiği azaltırsanız tam dengelenecek bir tarif bence. Gördüğünüz gibi cevizleri koydum, irmikleri koydum ve şimdi pişirmeye başlıyoruz. Maydanozu da en sonunda ekliyoruz. Tuz biber oranı daha fazla koyabilirsiniz siz istiyorsanız. Tamamıyla ağız tadınıza bağlı. Tekrar Çin böreğinde yaptığımız gibi harcı içine koyup yufkanın katlamaya başlayacağız. Diğer böreklere göre tek farkı galeta unuyla bulayıp kızartacağız. Nedenini sorarsanız bilmiyorum. Avcı böreğini ben de çok fazla yemedim. Çok duyduğum bir tarifti, o yüzden yapmak istedim. Yufkaları önce yumurtaya buluyoruz. Daha sonra pankoya ya da galeta ununa ya da evdeki kalan ekmeklerinizi blenderda çekip o karışıma bulayabilirsiniz. Her türlü çıtır ve güzel bir börek oluyor dediğim gibi. Benim için tek sorun kıymanın biraz az olması oldu. O da ben et çok sevdiğim için. Yoksa gayet de beğenilen bir tarif. Gördüğünüz gibi böreklerimiz pişti. İçi de böyle. Şimdi son böreğimiz olan paçanga böreğine geçeceğiz. Gerekli malzemelerimiz 200 gram kadar pastırma, 2 tane yeşil biber, 1 tane domates, rende kaşar peyniri 200-300 gram ve yufka tekrardan. Yeşil biberlerin ortasına alıp, çekirdeklerini alıp kıymaya başlıyoruz. Ben burada size domatesin sulanmaması için içine alarak kestim ama merak etmeyin, içlerini kullandım. Hiçbir şey çöpe gitmedi. Çünkü benim domatesim fazlasıyla kuruydu. O yüzden içlerini kullanabildim ama siz sulanmasını istemiyorsanız içlerini kullanmayın. Pastırmaları da doğruyorum. Daha sonra tüm malzemeleri bir kapta karıştırıyorum.
Tuz biber oranı ben çok fazla atmadım. Bu size bağlı. Çünkü hem kaşar peyniri de tuzluydu hem de pastırma da tuzluydu. Bu size kalmış. Tamamıyla ağız tadınıza göre. Yufkaların içine sarmaya geçeceğim. Tekrar istediğiniz kadar malzemeyi alıp bir yufkanın içine, sadece yufkanın patlamamasına dikkat edin. Patlarsanız çünkü kızartırken baş belası olacaktır. Emin olun. Ve yağınız da kirleneceği için yağınızı bir daha kullanamayacaksınız. Paçanga böreği genelde restoranlarda daha böyle dikdörtgen şeklinde geldiği için ben de o şekilde sarmaya çalıştım. Diğer böreklere göre. Diğer börekler daha böyle oval, daire şeklindedir. Tabii mutfağında aşçısı sizsiniz. İstiyorsanız kare yapın, istiyorsanız üçgen yapın. Buna kimse karışamaz. Paçangaları da yağda kızarttıktan sonra, bana sorarsanız en çekici görüntü şu an paçangada. Çünkü pastırma ve kaşar peyniri birleşimi çok güzel ve tam Türk ağzı için. Paçanga böreğini kim bulduysa helal olsun kendisine ve çok da teşekkür ederim buradan. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki tariflerimizde görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsanız çok seviniriz. Teşekkür ederiz.